2019 yılının Öğretmenler Günü'nde yayınladığımız Petronas'la Bilgin Olsun en popüler bölümlerimizden biri oldu. Hatırlarsanız o bölümde artık yok olmaya yüz tutmuş donanımları sizlere saymıştık. Hem zamanla bu donanımlara yenilerinin eklenmesi hem de gelen istekler üzerine bir 10 maddelik liste daha yapmaya karar verdik. İşte otomobillerde gelecekte yok olması muhtemel 10 donanım. Bu arada baştan söyleyeyim, listeyi Onur hazırladı. Hidrolik direksiyona sahip olmayan modellerin fabrikadan çıktığını hatırlayan biri olan Onur bu değişim karşısında çok da şaşırmamış. Bir taraftan tüketim değerlerinin düşürülmeye çalışması, diğer taraftan otonom sürüş sistemlerinin yaygınlaşması direksiyon sistemlerini elektrikli hale getirmeye başladı. Bu sistemler giderek gelişse de simitle kremayer arasında doğrudan bağlantıyı sağlayan kardeşlerinin verdiği hissi sanırım özleyeceğiz. Egzoz çıkışlarının yavaş yavaş yok olmasını özellikle premium Alman otomobillerinde üzülerek görüyoruz. Henüz birçok otomobilin donanımında bulunuyor olsalar da yavaş yavaş ortadan kalkmaları maalesef üzücü. Zira egzoz çıkışı araçların görünümlerini de iyileştirebilen bir parça. Elektrikli otomobillerde bulunmasına gerek olmayan bu parçanın yeri çoğu zaman sahte çıkışlarla doldurulur oldu. Belki de teknolojinin en büyük götürüsü düğmeler olacak. Birçok fonksiyonun kumandasını dokunmatik ekranlar içerisine alan markalar şu sıralar işi biraz daha ileriye taşıyor. Porsche modellerinde vites kolunda yer alan düğmeler dokunmatik hale gelirken Jaguar Land Rover modellerinde dokunmatik düğmelere sahip direksiyon simitleri kullanılmakta. Özellikle Japon markaların daha önce dokunmatik yaptıkları kumandaları fiziksel kontrollere çevirmesi ise içimizi az da olsa umutla dolduruyor. Dış tasarıma bakıldığında otomobillerin olmazsa olmazı gibi duran hava giriş ve çıkışları da yavaş yavaş yok oluyor. Birçok araçta yüksek süratlerde kapanabilen açıklıklar kullanılırken bazı modeller giriş bölümlerine sadece siyah renkli plastik kapaklar koyuyor. Aslında bu detayların tasarım açısından önemi büyük. Zira hiç ihtiyaçları olmasa da elektrikli otomobiller bile hava girişi gibi görünen parçalara sahip. Bakalım gelecekte gerçekten de bu detay yok olacak mı? Karbüratörlü araçlarda kış aylarının olmazsa olmazı jikle kolu uzun zamandır donanımda sunulmuyor. Bunun en büyük nedeni elektronik enjeksiyon sonrasında soğuk çalışmanın çok daha kolay hale gelmiş olması. Zengin karışımla motorun soğuk çalışmasını daha kolay hale getiren jikle bir zamanlar çekilmeden marşa basılmayan bir donanımdı. Henüz yok olmamış olsa da sürekli daha da elektronik hale gelen otomobillerin geleceğinde analog gösterge panellerinin bulunmama ihtimali büyük. B segmentinde bile sunulmaya başlanan bu donanım üst segmentlerde birçok aracın standart donanımını süslüyor. Porsche gibi köklerine bağlı üreticiler bile direksiyonun arkasında sadece devir göstergesini analog bırakmaya başladı. Bakalım dijital ekranların kesin galibiyeti için ne kadar beklememiz gerekecek? Bu sürgüyü düşündüğümüzde aklımıza 80 ve 90'lı yılların araçları geliyor. Günümüzde tam otomatik olmayan havalandırma sistemlerinde bile tek tuşla kumanda edilebilen hava sirkülasyon yönü eskiden sürgülü bir şekilde yönlendiriliyordu. Hatta zamanla bu özelliği otomatik hava kalite algılayıcısı sayesinde kendi kendine devreye girip çıkma fonksiyonu bile kazandırıldı. Aslında teknik olarak bakarsak çift parçadan oluşan ön koltukları eski Amerikan arabalarından hatırlayabiliriz. Yanal destekleri sıfır olan bu koltuklar 3 kişinin yan yana oturmasına izin verse de tek sırtlık açısı ve yine her yolcu için özel olarak ayarlanamayan oturak kısmıyla günümüzün beklentilerini karşılamaktan uzak. Farklı renkte sunulan tavanlar aslında çok da yeni değil. Eskiden bazı otomobillerin en lüks donanımlarında yer alan vinil tavan bu trendi çok önceden başlatmıştı. Genelde yine Amerikan markalarından hatırlasak da Avrupalı üreticilerin de kullandıkları bu donanım hem güneş altında zamanla çok çabuk tahrip olduğundan hem de altına su geçirip tavanın paslanmasına neden olduğundan aslında bazı sorunları da beraberinde getiriyordu. Amerikalılar zamanında asıl bu donanıma bayılırdı. Woody isimli vagon modellerinin gövdelerinin büyük kısmını ahşaptan üreten firmalar bu ilginç geleneği uzun süre sürdürmeyi başardı. Daha sonraları imitasyon olarak karşımıza çıkmaya başlayan ahşap gövde panellerini 90'lı yıllarda üretilen Jeep Grand Cherokee'nin Grand Wagoneer versiyonlarından hatırlayabiliriz.
Yok olmayı yüz tutan veya kısa süre önce tarihe karışmış 10 donanımı daha sizlerle paylaştık. Önceki listemizde birlikte etti 20. Peki birkaç tane de siz bulabilir misiniz? Yorumlara yazarsınız bulduklarınızı. Her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olmayı, sitemizi ziyaret etmeyi ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.